Roma'dan hepinize merhabalar dostlar. Hoş geldiniz efendim. 4 gün boyunca sizlerle Roma'yı gezeceğiz. Altın üstüne getireceğiz. Görülmesi gereken yerleri, ufak bilgileriyle, tadılması gereken lezzetleri, yediğimiz yerlerle hepsini paylaşacağım. Ayrıca videonun belli yerlerinde havalimanından nasıl ulaşım sağlanır, Roma PES'le ne gibi faydalar sağlarsınız hepsini anlatacağım. İsteyene izlemelik, öğrenmelik, isteyene rehber tadında bir video olsun istiyorum. Ve videonun açılışını da Sagre di Largo, Arjantina'da yapıyorum. Yani Julius Caesar'ın Senato'da senatörler tarafından bıçaklandığı, Roma Cumhuriyeti'nin yıkıldığı ve Roma İmparatorluğu'nun kurulduğu Senato'dan. Hazırsanız çayları kahveleri tazeleyin, Roma'yı geziyoruz. Geliniz. Roma gezimizin ilk durağı da Pantheon olsun istedim. Çünkü Roma'nın mimari ve tarihi ihtişamını anlayabileceğimiz, referans noktası kabul edebileceğimiz en güzel yerlerden bir tanesi Pantheon. Bu yapı milattan sonra 170'lerde İmparator Hadrianus tarafından yaptırılıyor ki kendisinin de birçok eserini biz Anadolu'da antik kentleri gezerken görüyoruz değil mi? Çok büyük bir adam ya, seviyorum kendisini. Pantheon, tüm tanrılara adanmış bir tapınak. Tüm Theon, tanrılar. Esas olayı ne biliyor musunuz? Tüm tanrıların Roma İmparatorluğu'nun iktidarını meşruiyet kazandırması iktidarına. Öyle düşünün. Yani diyor ki Roma'nın tüm tanrıları Roma'nın imparatorunu kutsuyor, onu koruyor. Asıl görevi bu. İçeri giriş için biraz kuyruk var. 5 euro gibi bir giriş ücreti var. İçeri girelim. Siz içerisini gezerken ben size mimari olarak neden çok önemli bir yapı onu anlatayım. Buyurunuz. Dostlar, Pantheon'un en çarpıcı özelliği beton kubbesi. Günümüzde dahi dünyanın desteksiz, donatısız en büyük açıklığa sahip bir kubbesi bu. Romalı mimarların geometriye olan takıntısının tepe noktası. Kubbenin yüksekliğiyle çapı aynı. 43.44 metre. Bundan neredeyse 1900-2000 yıl öncesinden bahsediyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Pantheon'u mimarlık tarihinin zirvesine taşıyan temel unsur da işte bu Romalıların geliştirdiği mucizevi beton. Ve evet, o tarihte Romalılar beton kullanıyor. Ama günümüzde beton dediğimizde aynı şey değil aslında. Yani Portland çimentosundan yapılan bir şey yok. İşin ilginç noktası da şu. Bilim adamları araştırmış ya arkadaş, 2000 yıldır bir beton yapı, böylesine devasa bir kubbe nasıl ayakta kalabilir? Değil mi? Sormuşlar bunu. Araştırmışlar. Bunun sebebini de şöyle bulmuşlar. Roma betonunun içindeki kireç kırıntılarının betonun kendi kendine onarmasını sağlamasıymış ya. Mühendisliğe bakar mısınız ya? Ya tabii bilerek veya bilmeyerek ama inanılmaz bir şey yani. Neyse, ben şimdi biraz susuyorum. Siz Pantheon'un içini görün. Roma'nın kalbinde şairlere, ressamlara ve birçok sanatçıya hem ilham kaynağı olmuş hem de onların buluşma noktası olmuş İspanyol merdivenleri. 135 basamaktan oluşan traverten mermerler. Dostlar, burası sadece bir geçiş yolu değil, onu söyleyeyim. Yani birçok turist var ve burası bir açık hava sergi alanı gibi, müzesi gibi bir yer. Çok ironik bir hikayesi var aslında. Bu merdivenlerin yapımı için mirasını bağışlayan bir Fransız diplomat. Buraya diyor güzel bir merdiven yapalım. Ama gel gör ki haritacılığın, şehirciliğin cilvesi mi diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Hemen altından İspanyol Büyükelçiliği olduğu için zamanında
İspanyol meydanı var. Piazza da Spagna diye. O yüzden merdivenlere de İspanyol merdivenleri denilmiş. Yani parayı verip yaptıran bir Fransız ama ismini alan İspanyollar olmuş. 135 basamak. Sonunda da buradan görüyor musunuz bilmiyorum ama bir obelisk var. Antik Mısır obeliski. Fakat o obelisk Antik Mısır'dan getirilmiyor dostlar. Roma İmparatorluğu döneminde Antik Mısır'a büyük bir beğenileri, sevgileri var biliyorsunuz Roma'nın. O zamanlar milattan sonra 2. ya da 3. yüzyılda da Antik Roma obeliskinin replikasını yapıp koyuyorlar oraya. Yani adı aslında çok eski bir obelisk ama Antik Mısır'dan gelmiyor. Zaten Roma'da 13 tane obelisk var. Güneş, gün, saat el verdikçe sizlere onları da göstereceğim. Evet, İspanyol merdivenleri çok kalabalık. Dolaşalım, fotoğrafını çekelim. Roma'da ilk gün. Gezecek çok yerimiz var. Buyurun. Evet dostlar, İspanyol merdivenlerinde güneşten biraz yorulduk ve ne yaptık? Roma'da tabii ki tiramisu molası. Çok güzel, çok güzel yapıyor abiler. Floransa'da da var, orayı da gezeceğiz, orada da yiyeceğiz ama tiramisu molası verdim. Hemen İspanyol merdivenlerinin 100 metre ilerisinde Pompei diye bir yer var. Pompi, adı Pompi'ymiş pardon. Orayı işaretlemiştim. Gittim oradan bir klasik tiramisu aldım. Oturacak yerleri yok. Geldim İspanyol merdivenlerin karşısında yere oturdum. Afiyetle tiramisu'mu yiyorum. Siz de değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar, Roma gezimizin kamera sponsoru sevgili Canon Türkiye. Ben bu gezimde Canon EOS R6 Mark 3'ü kullanıyorum ve hakikaten sırtımı yasladım. Her görüntüyü tertemiz çektiğinden de eminim. Benim için en büyük artısı elde çekimdeki stabilizasyonu mükemmel. R6'nın ilk serisine göre de çok gelişmiş. Dolayısıyla tertemiz görüntüler çekiyorum. Birçok videoya Final Cut'ta çalışırken stabilizasyon atmıyorum bile. İkincisi karanlık ortamdan aydınlığa, aydınlık ortamdan karanlığa geçerken ki netlemesi, ışığı dengelemesi mükemmel olmuş. Buradan Canon Türkiye'ye teşekkür ediyorum ve Roma'yı gezmeye devam ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi sıra geldi Trevi Çeşmesi'ne. Roma'nın en çok ziyaret edilen noktalarından bir tanesi. 26 metre yüksekliğinde, 49 metre genişliğinde bir sanat eseri. Zaten olayı aslında Roma'nın dar sokaklarında yürürken bir anda karşınıza böyle tiyatro sahnesi gibi çıkması çok etkileyici oluyor. Dostlar burada şöyle yapmışlar. Çeşmenin etrafına girmek istiyorsanız, yakınına girmek istiyorsanız 2 euro veriyorsunuz. Nakit geçmiyor. Öyle çeşmeye daha yakın durabiliyorsunuz. Biz Buket'le 2012'de geldiğimiz zaman böyle bir şey yoktu. Yiyeceğimizi, içeceğimizi alıp gelip çeşmenin karşısında keyifle hem çeşmeyi seyredip hem bir şeyler yiyorduk. Efendim bu aslında Antik Roma zamanında şehre uzaktan su getiren bir su kemerinin bittiği nokta. 1762'de buraya bu çeşmeyi inşa ediyorlar. Bunun yanında bir saray var, sarayın bir cephesine. O günden bugüne insanların en uğrak yerlerinden biri oluyor. Tabi 1762 diyorum, gerçekten binlerce yıldır bir akan çeşme arıyorsanız nereye gidiyoruz? Sagalassos'a, Anadolu'ya, Antoninler Çeşmesi'ne. Binlerce yıldır durmadan akan bir çeşme. Videomu izlemediyseniz izleyin. Çeşmenin ortasında çok büyük, yani aslında bir sürü figür var ama ortada çok büyük bir heykel var. Okeanus heykeli. Onu işte Poseidon sanan ya da Neptün olarak adlandıranları gördüm ama dostlar o Neptün değil. Daha Neptün ortalarda yokken Okeanus vardı. Zeugma Mozaik Müzesi'nde sizle Antep'te Okeanus ve Tetis mozaiğini görmüştük. Hatay Arkeoloji Müzesi'nde gene Okeanus'un çok güzel mozaiklerini görmüştük hatırlarsanız. Tatlı suların ve okyanusların Titan tanrısı. Ortadaki de Okeanus. Yanında atları var. Zaten atlar olduğu için Poseidon'la karıştırılıyor genelde. Ama doğrusunu öğrenelim. Gördüğümüz gibi Trevi Çeşmesi. Hava 139 derece olabilir. Yanıyorum. Siz şimdi biraz çeşmeyi görün. Ben oturacak bir yer bulayım. Yiyecek içecek bir şeyler yapalım.
Gezerken biraz yoruldum. Öğlen yemeği de atladık. Tatlıydı, içecek bir şeylerdi derken Carrefour Express bulup girip bir sandviç aldım. Bir de su. Bu tip gezilerde su içmeyi unutmayın. Başım ağrımaya başladı. Ben su içmeyi unutmuşum. Böyle de ufak bir kamu spotu olsun. Su için olur mu? Hatta bu videoyu izlerken hadi durdurun bir bardak su için. Öyle devam edin. Bence İtalya'nın kahve, pizza, pastadan sonra en ikonik yiyeceklerinden bir tanesi. Roma dondurması. Gelato da diyebiliriz. Dostlar şöyle söyleyeyim size. Her gelato bir dondurmadır. Ama her dondurma bir gelato değil. Bizim alıştığımız dondurmadan biraz farklı dostlar. Süt yapısı daha baskın. Dolayısıyla işte fıstıklı mı yiyorsunuz, çikolatalı mı, ne yiyorsanız yiyin. Tadını çok daha fazla alıyorsunuz. Daha yavaş çırpıldığı için içinde daha az hava oluyor. Daha yoğun bir tad alıyorsunuz. Ve ayrıca servis ısısı da bizden farklı. Yani bizim dondurmamız bu kadar çabuk erimiyor. Ama gelato biraz daha eriyik halde oluyor. Ama lezzeti mükemmel. Özellikle buraya yolunuz düşüyorsa fıstıklısını denemelisiniz. Dükkanın görüntüsünü ve adını koyarım. Süper bir yer. Lezzeti de güzel. 2 top aldım. 3,5 euro civarı. Roma dondurması. Gelato. Afiyet olsun. Şimdi dinlenmek için biraz eve geldim. Dostlar ben Booking'den çok güzel bir ev tuttum. Yaklaşık metro ile merkeze 3-4 durak mesafede ama şu gördüğünüz evin tamamı benim. Ve çok keyifli. Sahibi de çok ilgili biri geldi, anlattı evi. Kliması falan var. İşte kahveleri koymuş ki kahve benim için çok önemli. Her gün, her sabah kahve içeceğiz. Tertemiz, mis gibi. Suyundan içeceğine hepsini koymuş. Eğer düşünürseniz Roma'da kalacak bir yer değerlendirebilirsiniz. Linkini aşağıya bırakırım. Flavium Amfiteyatrosu'ndan yani bizim bildiğimiz ismiyle Kolezyum'dan hepinize merhaba dostlar. Bugünkü ilk durağımız Kolezyum. Roma'ya Kolezyum'la başlıyoruz bugün. Roma'nın tam kalbinde. Kanla kumun kesiştiği, birleştiği, iç içe geçtiği bir dev şaheser. 2000 yıldır zamanın yıkıcılığına güzelce göğüs germiş, ayakta kalmış, imparatorluğun kibrini, dehşetini, hiyerarşinin büyüklüğünü gösteren en güzel eserlerden bir tanesi. 189 metre uzunluk, 156 metre genişlik, yani takribi olarak neredeyse 2 futbol sahası büyüklüğünde dev bir yapıdan bahsediyoruz dostlar. Zamanında Antik Roma'da kahinler dermiş ki Kolezyum ayakta kaldığı sürece Roma var olacak. Kahinler doğru tutturamamış. Roma artık yok ama Kolezyum hala var ve binlerce insan içeri girmek için sıraya bekliyor. Şimdi benim içeri giriş randevum saat 9'du. Biraz erken geldim, almadılar. 9'a çeyrek kala gel dediler. Şimdi içeriye gireceğiz. Ufak bir bilgi vereyim. Ben Roma Pass'le Kolezyum'u bedava geziyorum. Nasıl yapıldığını videonun sondaki Roma Pass bölümünde anlatmayı düşünüyorum. Ama ne olur buralara gelecekseniz 1 ay, 2 ay öncesinden rezervasyonunuzu yapın. Ben 3 hafta önce normal online rezervasyona baktığımda asla yer yoktu. Roma Pass bölümünde bir kişilik yer vardı. Hemen onu kaptım. Roma Pass'le şimdi ücretsiz gezeceğim. Haydi Kolezyum'un içini görelim çünkü saat 8:45. Buyurun. Milattan sonra 69 yılı. Nero'nun ölümünün ardından Roma büyük bir iç savaştan çıkar. Yeni İmparator Vespasianus, Nero'na ait bu özel alanı halka geri verir ve burada Kolezyum'un yapımını başlatır. Bu yapı oğlu Titus tarafından milattan sonra 80 yılında 100 gün süren görkemli oyunlarla açılır. Kolezyum'u asıl etkileyici kılan yalnızca büyüklüğü değildi. Yunan tiyatroları genellikle bir yamaca yaslanırken bu yapı tamamen kendi ayakları üzerinde duruyordu. Dev traverten taşları harç kullanılmadan demir kenetlerle birbirine bağlanmıştı.
Fakat yapının en karanlık hikayesi arenanın altında saklıydı. Hypogeum adı verilen bu yeraltı koridorlarında gladyatörler sıralarını bekliyor, vahşi hayvanlar kafeslerde tutuluyordu. Açılan kapaklar ve asansör benzeri düzeneklerle bir anda arenanın ortasında belirebiliyorlardı. Yukarıda binlerce kişi eğlenirken aşağıda insanlar belki de hayatlarının son dakikalarını yaşıyordu. Çünkü burada yaşamak ya da ölmek yalnızca iyi dövüşmeye değil, kalabalığın ve imparatorun vereceği karara bağlıydı. Bakın arkamda ne buldum. Truva atı. Türkiye ile İtalya arasında böyle Roma ve Troya diye çok güzel bir sergi açılmış. Dün Kolezyum'da ben geliyorum diye açmışlar. Teşekkür edelim. İçeri girince Anadolu'dan böyle bir şey görmek açıkçası çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşayım istedim. Truva kentine dair bir sergi de varmış. Ortak mitler ve hikayeler üzerine kurulu. Hadi gezelim, gelin. Kolezyumu gezdik dolaştık. Güneş biraz yordu. Ya Roma Forumunu gezerim diyordum, Palantino Tepesi'ne çıkarım diyordum ama dinlenmem gerekiyor. O yüzden şimdi sizi Zincirli Aziz Petrus Bazilikası'na getirdim. Ama içeride bir heykel göreceğiz ki aman Allah'ım fantastico. Michelangelo'nun 1513'te yaptığı Musa'nın son hükmü heykeli. Bir papanın mozolesi için yapıyor. Şimdi heykeli birazdan size göstereceğim ama lütfen önce bir hikayesini dinleyin. Bu hikayede göre bakın o heykele, olur mu? Rivayete göre Hazreti Musa 10 emri almak için Sina Dağı'na çıkar. Ona inanan, onunla yola çıkmış İsrailoğulları da aşağıda beklemektedir. Sina Dağı'ndan indiği an bir görür ki onu aşağıda bekleyen kişiler ellerindeki altınları eritmişler, boğaya çevirmişler ve başlamışlar o boğaya tapmaya. İşte Hazreti Musa'nın onları gördüğü anki durumunu heykele döküyor Michelangelo. Şaheser, şaheser. Görmenizi isterim. Kolezyum'a geliyorsanız 5 dakika yürüme mesafesinde Zincirli Aziz Petrus Bazilikası'nın içinde bir heykel. 2,5 metre yüksekliğinde. Muhteşem bir heykel. Ben şimdi kahvemi bir tane içtim, kesmedi. Çok soğuk, çok sıcak. Yani soğuk bir şeyler içmem lazım. Ufak bir dipnot. Başında boynuz göreceksiniz Hazreti Musa'nın. O ne yazık ki İncil'in çevirisindeki bir hatadan dolayı. Aslında o hare olacakmış ama hareyi boynuz gibi çevirmişler. O yüzden bir yanlışlık olmuş. Onlar aslında boynuz değil. Onu da bilin. Hadi bakalım. Roma gezimiz devam ediyor. Evet dostlar, şimdi sıra geldi Roma Forumunu gezmeye. Kolezyumun hemen önünden başlıyor Roma Forumu. Kolezyuma aldığınız biletle Roma Forumunu da gezebiliyorsunuz. Hatta öyle ki ister Kolezyuma girişten bir gün önce, ister bir gün sonra hakkınız var. Mesela ben de Kolezyum'dan çıktım, gittim kahve içtim, Bazilika'yı gezdim, öyle geliyorum. Şimdi dostlar, Roma Forumu. Antik Roma'nın ticari, siyasi, hukuki, dini bütün olaylarının geçtiği merkezi. Şehir merkezi demek de az kalabilir çünkü Roma'nın vizyonunu görebileceğiniz en önemli yerlerden bir tanesi. Cumhuriyet zamanında, Roma Cumhuriyeti zamanında ticaret merkezi de hem de öyle kullanılıyor. Fakat imparatorluğa geçtikten sonra ticaret bitiyor. Sadece krallar, imparatorlar için orası bir dini, siyasi bir yere dönüşüyor. İşte imparatorların heykelleri dikiliyor, tanrılara sütunlar dikiliyor, yapılar yapılıyor falan. O yüzden hani bütün Roma'nın özetini tek forumda görebilirsiniz. Buyurunuz efendim. Roma Forumu.
Bak aklıma şey geldi ya. En son böyle güneşte yorularak çekim yaptığım yer Efes'ti. Orası da cayır cayır güneşti. Güneşin alnında çekmiştim o videoyu. İzlemediyseniz izleyin. Burası da çok yoruyor. Eğer siz de benim gibi Haziran, Temmuz, yaz aylarında buraya gelmeyi düşünüyorsanız gezi rotanızı, gezi planınızı biraz yavaş tempoda yapın. Çünkü sık sık mola vermek zorunda kalıyorum. Hani ben mesela bunu biraz daha bahar aylarında yapsam şu an bir iki müzeyi daha bitirmiştim ama dinlene dinlene gitmek durumunda kalıyorum. Öyle de bir ufak bilgi vereyim dostlar. Haydi bakalım. Tepeden çektik forumu. Şimdi alt katlara doğru iniyor. Resultante importante. Nasıl? Keyifli mi gezmek benimle? Hadi bakalım. Roma'da dolaşırken birçok yerde SPQR harflerini göreceksiniz. SPQR. Bu antik Roma'da Senatus Populus Romanus demek dostlar. Yani Senato ve Roma halkı. Roma Cumhuriyeti'nin egemenliğinin iki temel direği. Hem Roma halkı hem Senato. İkisi birden. İşte antik Roma'nın sancağında, eserlerinde, duvarlarında, yazılarında hep bu SPQR harfi var. Bunu görebilirsiniz. Bugün hala var. Hatta Roma Belediyesi'nin simgesi halinde. Rögar kapaklarında, sağda solda her yerde. Şimdi gördüm burada yürürken Sezar'ın heykeli önünde size SPQR'nin de ne olduğunu anlatayım istedim. Görürseniz bilin. Senatus Populus Romanus. Roma halkı ve Senato. Şimdi de sıra geldi Piazza del Campidoglio, yani Kapitol Tepesi'ne dostlar. Forumdan yürüdüm, geldim Kapitol Tepesi'ne. Burası antik Roma'nın sıfır noktası arkadaşlar. Zamanında zafer alayları burada son bulurmuş. İmparatorlar tanrılara adaklarını burada adarmış. Burada konuşmalar yapılırmış. Yani zaten Kapitol'in yok edilemez olarak hep konuşuluyormuş. Burası yok olamaz diye. Tabi o zamanlar pagan inanışı var. Çok tanrılı, işte Pantheon'da konuştuk sizlerle. Fakat Roma yıkılmadan önce Hristiyanlığa geçtiği zaman pagan yerleri terk ediliyor. Haliyle bu tepede terk ediliyor. Fakat 1536'da Kutsal Roma İmparatoru Roma'ya gelmeye karar veriyor. O zaman da buralara Papa bakıyor. Diyor ki burası çok virane bir halde. Ey Michelangelo, gel bize yardım et. Michelangelo babadan yardım istiyorlar burayı yeniden dizayn etmesi için. Bugün gördüğümüz hali Michelangelo'nun eseri dostlar. Şimdi Campidoglio Tepesi'nin hemen orada da Kapitol'in müzeleri var. Antik Roma için, bu Roma tarihi için en önemli eserler burada sergileniyor. İşte Kapitol'in dişi kurtu var, Roma'nın kuruluş efsanesiyle ilgili. Marcus Aurelius'un devasa bir heykeli var. İşte Konstantin'in kolosal heykeli var. Heykel başı ve ayağı, özür diliyorum. Hepsini gezip göreceğiz. Şimdi geldiniz Kapitol Tepesi'ne, gördünüz. Kapitol'ün müzesinde gezmek istiyorsunuz. Eğer Roma Pass aldıysanız ilk 2 yer bedava 72 saatlikte. Ben Kolezyumu Forumu gezdim birinci hakkımla. İkinci hakkımla da Kapitol'ün müzesini gezdim. Buraya da herhangi bir ücret vermedim. Videonun sonunda anlatacağım zaten sizlere onları. Hadi gelin Kapitol'ün müzesini gezelim. Yemek yemem lazım. Orasıydı, burasıydı, şurası derken çok acıktım. Gidelim güzel bir pasta yiyelim. Hadi bakalım.
dostlar, şimdi makarna zamanı. Roma'ya gelip pasta yemeden dönecek değildik herhalde, değil mi? O yüzden videoda da yer verelim. Biraz makarnayı konuşalım istiyorum. Şimdi Roma'da makarnayı farklı yapan şey rafineliği, tamamen ölçülü olması. Biz Türkiye'de güzel bir makarna dediğimizde ne diyoruz? Malzemesi bol, sosu bol, makarna güzel. Roma'da tam tersi. Roma'da tabakta asla fazla bir şey olmaz dostlar. Pecorino Romano peyniri. Koyun sütünden yapılıyor. Sert, karakteristik bir peynir. Karabiber, bazen de domates, bazen yumurta, bazen de kurutulmuş et. Ve tabii ki makarna suyu. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Roma'nın pastada Şampiyonlar Ligi asla fazlalığı affetmiyor. Carbonara, cacio pepe. Biz bugün sizlerle cacio pepe yiyeceğiz. Bunun içinde ne var? Pecorino Romano peyniri, karabiber, makarna suyu, bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Carbonara'da ekstra domuz ürünü var. Ben cacio pepe'yi yemeye Felice'ye geldim. Toplu taşıma bindim, tık 2-3 durak sonra indim. Öğlen geldim, akşam için rezervasyon gerekebiliyor. Mükemmel yapıyorlar burada cacio pepe'yi. Yolu düşenlere tavsiye ederim. Şuraya bir yere QR kodu okuturum harita için. Oradan tıklayıp gelebilirsiniz. Hadi bakalım. Pasta zamanı. Oy gelato gelato yesin seni Mert babo. Gelato yemeden mi gidelim, ne yapalım? Geldim otele. Cacio pepe yediğim yerden otobüsle yaklaşık 2-3 durak uzakta işaretlediğim bir yer vardı. Çok güzel gelato yapıyormuş. Dedim ki gidip yiyeyim. Tiramisu'dan önce bir altlık olsun. Tadına baktım. Mangosu efsane, fıstığı efsane. Buralara yolunuz düşüyorsa gelin yiyin. Ki zaten çok merkezi yerlerdeki turistik yerler değil de böyle bir çatır dışarı çıkın. Ateş ediyor Roma. Ah, ne güzel motorlar geçiyor ya. Hadi bakalım. Gelato molası. Şimdi geldim çiçek tarlasına dostlar. Campo di Fiori. Burası bir zamanlar gerçekten çiçek tarlasıymış bu arada. Sonra ticaretin önemli bir merkezi haline geliyor. Bugün de Roma'da önemli bir meydan. Şansa bak ki pazar var. Ah Buket, sen de burada olsaydın da şu pazarı bir dolaşsaydık diyorum. Campo di Fiori'nin ortasında da Bruno'nun heykeli var dostlar. Bruno bundan yaklaşık 290 yıl önce teolojiye ve otoriteye baş kaldırıp bir şeyleri sorguladığı için yakılan bir figür. Bugün heykelin sert bakışları Vatikan'a doğru dönmüştür. Bir araştırın Bruno'yu lütfen. Rica ediyorum. Bu video bittikten sonra. Bu arada unutmadan, tabii video izliyoruz beraber, geziyoruz, dolaşıyoruz Roma'yı. Video hoşunuza gittiyse bir yorumla, bir beğeniyle, bir eşinize, dostunuza göndermekle destek olabilirsiniz. Onu da hatırlatayım ama olmazsanız da canınız sağ olsun. Geçen gün istatistiklere baktım. Her izleyen 10 kişiden 8'i televizyondan izliyor. Haliyle yorum yazamıyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. Problem değil. Evet dostlar, geldik tiramisu yemeye. Gelato kesmedi. Gelato kesmez ya. Onu yesen, 10 top yesen ne olabilir ki? Şimdi tiramisu yiyeceğim. Bir sıra vardı. Hop daldım. Two sizes. Merkezde gördüğünüz gibi insanlar sıra bekliyor. Şimdi alalım bir tiramisu molası verelim. Ama bugün yoruldum artık. Vallahi dinlenmeyi hak ettim. Şu tiramisu'yu da yiyeyim. Ki bu iş dinlenme değil, yanlış olmasın. Sonra bir yerde oturacağım ya da eve gideceğim. Piller de bitti. Ben de bittim. Evet, tadına bakalım nasılmış. Fıstıklı tiramisu. Evet dostlar, gördüğünüz gibi sırayı bekledim ve fıstıklı tiramisu aldım. Küçük boy aldım. 3 euro.
Ya kardeşim bu İtalyanların tiramisu'su benim asabımı bozuyor. Onu bu kadar güzel yapmak zorunda mısınız ya? Herhangi bir restoranda yemek yiyin. Yemek sonunda kahve, tiramisu. Bu kadar. At, bekleme yapma, devam ettik bir tatlı yani. Evet dostlar, biraz dinlendim. Vallahi çok iyi geldi. Güzel bir duş. Bataryalar şarj oldu, telefon şarj oldu, ruhum şarj oldu. Bir saat iyiydi yani. Şimdi tekrar geldim İspanyol Meydanı'na. Burada da Ferrari Store var. Şimdi Ferrari Store'u görmeden nasıl Roma videosunu tamamlayacağız? Aslında içeride daha çok kıyafetler var ama arkasında Formula 1 arabalarının maketleri var, Formula 1 direksiyonu var. Güzel birkaç maket vardı. Onlara tekrar bakacağım. Yeni bir Roma günü. Bugün sabah erkenden Vatikan müzeleri için düştüm yola. Dostlar, Vatikan dünyadaki en küçük, en küçük şehir. Zaten Vatikan şehir devleti diye geçiyor. Birkaç sokak ve bir iki yapıdan oluşuyor. Katolik dünyasının merkezi. Papa burada yaşıyor. Biliyorsunuz insanlar burada selamlıyor, konuşmalarını burada yapıyor. 2025'te yanılmıyorsam 33 milyon kişi ziyaret etmiş. O yüzden şimdi Roma'ya gelecekseniz ve Vatikan müzelerini gezmeyi düşünüyorsanız mutlaka ama mutlaka önceden online biletinizi alın. Online'da 25 euro. Benim gibi ben kapıda bekleyeyim, içeri öyle girerim derseniz 20 euro. Ama ben sabah 7.45'te girdim sıraya. Saat 10'u 10 geçe girebildim müzeye. 2 saat 15 dakika bekledim. Ben şimdi mükemmel bir pastacı buldum hemen Vatikan'ın burada. Size göstereyim şimdi yerini. Siz de böyle çıkışta atabilirsiniz. Tadı çok lezzetliydi pastalarının. Siz gidin Vatikan müzelerini gezin. Ben size anlatayım. Çok şaheser eserler var içeride çünkü. Sistine Şapeli'nden mükemmel heykellere ağzınız açık kalır yani. Gezin gelin. Ben ya pastamı yiyor olurum ya da bir kafede buluşuruz sizle, olur mu? Hadi iyi gezmeler size. Ben biraz dinleneyim. Yoruldum dostlar sabahtan beri. Vatikan müzeleri tek bir müzeden çok yıllar boyunca papaların topladığı eserlerden oluşan dev bir sanat ve tarih kompleksi. Gezinin ilk bölümünde antik Yunan ve Roma dünyasının en ünlü heykelleriyle karşılaşıyoruz. İdeal güzelliğin sembollerinden Belvedere Apollon'u, yılanlarla boğuşan Lakun ve oğulları, Medusa'nın başını zaferle havaya kaldıran Perseus. Biraz ileride ise yüzü, kolları ve bacakları kayıp olmasına rağmen Michelangelo'yu bile derinden etkileyen Belvedere torsu bulunuyor. Bu heykeller yalnızca birer sanat eseri değil. Tanrılar, kahramanlık, güç ve insan kaderi üzerine binlerce yıldır anlatılan hikayelerin taşa dönüşmüş hali. Ardından Vatikan'ın en etkileyici bölümlerinden Haritalar Galerisi'ne geçiyoruz. Duvarlarda 16. yüzyıl İtalya'sını gösteren 40 büyük harita yer alıyor. Ancak burada nereye bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Haritalar kadar altın yaldızlarla kaplı tavanda çok büyüleyici. Gezi boyunca en çok ilgimi çeken noktalardan biri de Raffaello odaları. Atina Okulu freskinde Platon, Aristoteles ve antik çağın büyük düşünürleri aynı hayali mekanda buluşuyor. Raffaello, Michelangelo'yu ve hatta kendisini bile bu kalabalığın içine yerleştirmiş. Gezinin finalini ise Sistine Şapeli ile yapıyoruz. Tavandaki yaratılış sahneleri ve sunağın arkasındaki son yargı, Michelangelo'nun insan bedenini, inancı ve korkuyu
nasıl devasa bir anlatıya dönüştürdüğünü en net kanıtı. Vatikan müzelerinde yürümek, antik çağdan Rönesans'a uzanan dev bir sanat tarihi kitabının içinde yürümek gibi dostlar. Nasıl? Beğendiniz mi Vatikan müzelerini? Çok güzel eserler var değil mi? Dostlar ben de makarnamı bitiremedim. Şimdi şunu bir bitireyim. Sonra Aziz Petrus Bazilikası'nın olduğu o meydana gidelim, olur mu? Yavaş yavaş gezeceğiz. Neden? Çünkü sıcak yoruyor. Ben şunu yiyeyim. Aziz Petrus'ta buluşuruz. Olaya gel. Tam girdim Aziz Petrus meydanına. Bazilikayı çekiyorum. Orada da bir şeyler anlatıyorum işte. Böyle böyle falan diye. Şak diye bir adam geldi yanıma. Çıkardı polis kimliğini. Benle geliyorsun dedi. Lan ne oluyor? Hadi gidelim. 5-6 polis geldi. Pasaport. Dedim ne oluyor? Dediler burada profesyonel ekipmanla çekim yapmak yasak. İzin alacaksın. 45 dakika beklettiler beni. Pasaport gitti, birilerine soruldu, telsizlerden anons, YouTube kanalına baktılar. Kameranın, R6 Mark 3'ün içindeki bütün Bazilika'nın videolarını tek tek sildiler. Ya dedim lanet gitsin ya. Bir video çekeceğiz. İyi dedim tamam silin, ben telefonla çekeceğim birazdan yani. Çekebilirsin diyor telefonla. Neyse canımızı sıkmayalım. Ben sıktım, siz sıkmayın. Aziz Petrus Bazilikası. Çok önemli. Yani Hristiyanlar için, Katolik Hristiyanlar için çok önemli. Çünkü Hazreti İsa'nın havarilerinden Aziz Petrus Roma'da öldürülüyor ve oraya gömülüyor. Aziz Petrus Bazilikası da onun üstüne yapılıyor. Önündeki meydanda Aziz Petrus Meydanı. Hatta meydanda bir obelisk var. Antik Mısır'dan gelme. Dedim ya Roma çok seviyor Antik Mısır'ı. O da Antik Mısır'dan gelen bir obelisk. Aziz Petrus Bazilikası. Hristiyanlar için önemli ama Rönesans için de çok önemli. Çünkü inşasında Michelangelo çalışıyor, Bernini çalışıyor. Çok ünlü isimler çalışıyor. Hatta kubbede Michelangelo'nun imzası var. İçeride de, Bazilika'nın içinde de Michelangelo'nun imzası olan tek eseri var. Pieta. Hazreti İsa'nın cansız bedenini kucağında tutan Meryem Ana heykeli. Mükemmel bir eser. Bu arada içeri ücretsiz girebiliyorsunuz. Ama isterseniz ufak bir ücret ödeyip sıra beklemeden de girebiliyorsunuz. Tercih sizin. Durum bu. Hadi Roma'da gezeceğiz daha. Canımızı sıkmayalım. Böyle küçük şeylere. Evet dostlar, şimdi sıra geldi Piazza del Popolo, yani Halk Meydanı. Efendim burası antik Roma zamanında Roma'ya kuzeyden gelenlerin şehre ilk adım attıkları meydan. Önemli bir meydan, güzel bir meydan. Ortasında da devasa bir obelisk var. Bu biraz önemli bir obelisk. Çünkü 2. Ramses zamanında yapılıyor Antik Mısır'da dostlar. 3000 yıllık bir obelisk Halk Meydanı'nın ortasında duruyor efendim. Çok keyifli. Şöyle hızlıca bu meydanı da görmek istemiştim. Sanırım akşam konser var. Şöyle bir meydana bakalım. Sonra yavaş yavaş Navora Meydanı'na inmeyi düşünüyorum. Hadi dolanalım. Buyurun. Dostlar Halk Meydanı'ndan Via del Corso diye bir caddeye girdik. Piazza Venezia'ya doğru gidiyor. Buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Bu yol yüzyıllardır kullanılan bir ana cadde. Günümüzde de Via del Corso diye geçiyor. Üzerinde birçok bildiğimiz markanın mağazası var, kafeler var, yemek yiyebileceğiniz yerler var. Yani hem alışveriş hem biraz dolanayım, oturayım diyorsanız Via del Corso'yu değerlendirin derim. 1,5 kilometrelik bir cadde. Öyle kısa değil yani. Uzun uzun yürü. Ah, dükkanın içinden güvercin çıktı. Kardeş, ne işin var senin dükkanda ya? İtalyan güvercin. Söz de dinle. Şimdi Navora Meydanı'na geldik. Akşam göreceğim biraz Roma'yı. Roma akşamları da çok güzel oluyor aydınlatıldığı zaman bu eserler. Siz de görün istiyorum. Yarın da sabah uyanıp çantamı toplayacağım.
trene bineceğim, Floransa'ya geçeceğim. Yarın Roma ile ilgili son görüşlerimi, fikirlerimi hepsini paylaşırım sizlerle videonun sonunda. Ama bugün biraz sakin bitirelim. Roma'nın akşamıyla bitirelim diyorum efendim. İyi geceler şimdiden. Yarın görüşürüz. Roma'da böyle çok güzel cornetto dedikleri kruvasana benzeyen içi dolgulu atıştırmalıklar var dostlar. İster fıstıklı, ister çikolatalı, ister kremalı. Afiyetle sabah kahvaltısı ya da günün istediğiniz saatinde yiyebilirsiniz. Benim kaldığım evin yakınlarında böyle hızlıca kahvaltı edebileceğim mekanlar var. Ben de bir tanesine geldim şimdi. Hızlıca bir fıstıklı cornetto yiyeceğim, kahvemi içeceğim, eve geçip çantamı toplayıp tren istasyonu, artık buradan da Floransa'ya geçiyorum. Roma. Çok keyifli, çok keyifli. Yani Avrupa'da 3-5 yer sayın desem bir tanesi mutlaka Roma olur. Umarım siz de videoyu keyifle izlemişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Eğer buraya gelmeyi düşünüyorsanız sorularınız varsa yazın ya da sorulan sorulara cevap yazabilirsiniz. İzleyenlere faydanız olur. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet dostlar, hızlıca Roma'da ulaşım bilgilerini verelim. 1. Havalimanından şehir merkezine Leonardo Express'i kullanabilirsiniz. Kişi başı 14 euroydu. Bir yetişkin bilet alırsa belli bir yaşa kadar çocukta ücretsiz oluyor. Otobüs ya da lokal trenle de gidebiliyorsunuz ama bu hiç durmadan gidiyor. Direkt havalimanından biniyorsunuz, Roma termininde iniyorsunuz. 2. Roma Pass. Size seyahat boyunca gösterdim, anlattım ama gene özet geçeyim. Roma Pass 48 ya da 72 saatlik alabildiğiniz, içerisinde 48'de 1, 72'de 2 tane müzeye bedava girebilme imkanı sunan, artı bütün toplu taşımaları ücretsiz yapan bir kart. Ayrıca hatırlarsanız videonun açılışını yaptığım yerde de mesela Roma Pass'im olduğunu söylediğimde biletler, oraya öğren yerine giriş bileti %50 indirimli oldu. Yani 2 tane ücretsizi kullandıktan sonra da herhangi bir müze veya bir yer gezecekseniz mutlaka Roma Pass'im var deyin, %50 indirimli yapıyor. Ama ben müze falan gezmeyeceğim ki, Roma'ya geliyorsanız gezeceksiniz. Veya benim biletim var, başka bir şey. O zaman gidin normal makinalardan işte 2 günlük, 1 günlük, 12 saatlik, 24 saatlik normal ulaşım bileti alın. Telefonunuza uygulama olarak da indirebilirsiniz ya da benim gibi fiziki olarak da alabilirsiniz. Ben neden fiziki olarak aldım? Telefonumun zaten bataryası yetmiyor, sağ olsun iPhone'un. O yüzden bir de dedim bu uygulamaya zırt pırt çıkarıp uğraşmayayım. Havalimanının hemen çıkışında satılıyor. Oradan kredi kartı ya da cash alabilirsiniz. Bu arada sorular varsa aşağıya yazın. Ulaşımla ilgili onları da cevaplayalım.